Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sebze kızartması hazırlayacağız. Kızartma deyince hepimizin aklına böyle bol yağda bir kızartma geliyor ama öyle olmayacak arkadaşlar. Bayrama sayılı günler kaldı. Hem bayram kahvaltısı için hem de diğer normal günlerde hazırlayıp severek tüketeceğiniz bir lezzet. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Şimdi elimde 4 tane bostan patlıcanım vardı. Alacalı bir şekilde soyduktan sonra jülyen olacak biçimde doğradım. Bir 15 dakika tuzlu suda bekleterek acı suyunun çıkmasını sağladım. Hemen ardından da bol suda güzelce yıkadım. Patlıcanın yanı sıra 2 tane de kabağım vardı. Orta boy kabak kullandım. Yoksa şart değil arkadaşlar. Sadece patlıcanla da yapabilirsiniz. Kabağı da yine aynı şekilde bakın doğradım. Sebze kızartması deyince biber tabii ki olmazsa olmazımız. 2 tane kırmızı kapya biber ve 2 tane de yeşil kapya biberim vardı elimde. Ben onu doğradım. Sivri biber olarak varsa veya Charleston onu kullanabilirsiniz. Evet, şimdi üzerine dökeceğim sosu hazırlıyorum. Yarım çay kaşığı sarımsak tozu ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Üzerine de 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı karabiber. Şöyle bir karıştırıyorum önce. Yalnız vermiş olduğum baharat miktarları sizler lütfen kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Ve çeyrek çay bardağı zeytinyağı. Zeytinyağı şart değil, onun yerine sıvı yağ da olur. Ekledikten sonra yine güzelce karıştırıyorum. Evet, sosum hazır, kenara alıyorum. Şimdi doğramış olduğum sebzelerin hepsini genişçe bir kasenin içerisine boşaltacağım. Yalnız hepsini birden dökmüyorum. İlk etapta kabak ve biberleri döktüm. Sosun bir kısmını üzerine gezdiriyorum, bir karıştırıyorum. Daha rahat karışabilmesi, baharatın, yağın her tarafına iyice böyle yayılması için yapıyorum bu şekilde. Karıştırdıktan hemen sonra da üzerine patlıcanları ilave edip kalan sosu da ekleyeceğim ve tekrar güzelce hepsini harmanlayacağım. Bu arada eğer elinizde sarımsak tozu yoksa onun yerine bir diş sarımsak rendeleyip ekleyebilirsiniz. Kaşıkla karıştırması oldukça zor arkadaşlar. Bu nedenle kenara alıyorum ve elimle hepsini güzelce karıştırarak harmanlıyorum. Fırın tepsime yağlı kağıdı serip karışımı üzerine bırakıyorum. Eğer elinizde yağlı kağıt yoksa tepsinizi hafif yağlayıp üzerine bırakabilirsiniz. Tekrar bakın şöyle bir harmanladıktan sonra her tarafını kaplayacak şekilde tepsimin yayıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında sebzeler pişene kadar, yani yaklaşık olarak 25-30 dakika kadar pişiriyorum. Sebzelerim fırında pişerken üzerine gezdireceğim sosu hazırlıyorum. Elimde bir tane kırmızı kapya biberim var. Doğrayıp bıraktım. Bir diş iri sarımsak. Eğer küçükse 2 tane kullanın. Ve domates. Domatesleri de doğrayıp içine bırakıyorum. Önden hiçbir hazırlığı burada size göstermedim arkadaşlar. Videoyu uzatmamak için. Toplamda ben 5 tane büyük boy domates kullandım. Hepsini rondodan geçirdim. Şimdi tavama aktaracağım ve pişirme işlemine geçiyorum. Pişirme esnasında domates fazla suyunu çekmiş olacak. Sebzeler de tabii ki içerisinde aynı zamanda pişecek. Evet, hemen ocağıma alıyorum. Kaynama esnasında domatesin fazla suyu öncelikle yüzeye çıkıyor, köpükleniyor ama sonrasında tamamen suyunu çekiyor. Çok kısa bir süre içerisinde suyunu neredeyse çekti ama ben bir miktar böyle suluyken ocaktan aldım ve baharat bırakacağım üzerine. Yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı dolusu da kekik bırakıyorum. Ve zeytinyağı. Az önce belirttiğim gibi zeytinyağı şart değil, sıvı yağ kullanabilirsiniz. Toplamda 2 kaşık zeytinyağı bıraktım ve tekrar ocağa alıyorum. Bu arada da yaklaşık bir 15 dakika geçti arkadaşlar. Fırından aldım sebzelerimi. Şu an hafif diri. Fırına tekrar vereceğim ama öncelikle şöyle bir karıştırıp alt üst ediyorum. Kenarda kalan kısımlar dikkat ettiyseniz daha çabuk kızarmaya başlamış. Tekrardan fırına veriyorum ve bir 15 dakika daha pişireceğim. Tabii ki fırından fırına değişebilir pişme süresi. Lütfen sizler kontrollü bir şekilde pişirin. Evet, baharatlarla da bakın sosum güzelce pişti. Şimdi onu da ocaktan alıyorum. Sosum da hazır. Sonda eklemiş olduğum yağla dikkat ettiyseniz böyle parlak parlak oldu. Sosu kesinlikle kurutmadan ocaktan alın arkadaşlar.
Lezzeti çünkü orada saklı. Evet, sebzelerim de hazır. Toplamda bende yarım saatte pişti. Hemen servis tabağıma alıyorum. Üzerine de hazırlamış olduğum domates sosunu gezdiriyorum. Kızartma işlemini böyle bol yağda değil de fırında yaptığımız için yerken kesinlikle midenizi yormuyor, sizi baymıyor. Tam tersi o kadar çok hafifletiyor ki aynı zamanda damakta müthiş bir lezzet bırakıyor. Ve dekor amaçlı üzerine de ince kıymış olduğum maydanozu bıraktım. İçerisinde patates olmayınca böyle patlıcan, kabak, biber ve üzerine de böyle bir sosu gördükleri zaman çocuklar yemek istemediler ama kokusundan dolayı tadına bakmak istediler. Çünkü pişerken de efsane böyle bir koku yayılıyor. Yedikten sonra gerçekten hem hafifliğine hem de lezzetine bayıldılar. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun ve videomun da sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.